arkadaşlar, bugün yepyeni bir videoyla daha sizlerle beraberiz ama bugünkü videoda bu hafta içinde izlediğimiz bir video bizi etkilediği için bu videoyu çekme kararı aldık. En azından etkilendiğimiz için bunu sizinle paylaşmak istedik. Peki bugün ne yapıyoruz? Bugün çok enerjik bir açılış yapamadık çünkü sosyal medyada sıkça önünüze çıkmıştır sizin de. Gördüğümüz bir video bizi gerçekten üzdü. Aslında biraz da düşündürdü. Aynen. O video üzerine biraz konuşalım istedik. Çünkü çevremizde bu tarz insanlar çok fazla var ve bu tarz insanların yaşadıkları sorunlar çok fazla. Biraz onlara dikkat edelim, değinelim, dokunalım istedik. İstiyorsanız hep beraber. Ne düşünüyorsun bu video hakkında? Şöyle bir şey var, etkiliyor. Video niye etkiliyor? Benim etkilemesinin sebebi şu. Çok içten anlatıyor yani. Beni o etkilemiş. Çok hararetli bir şekilde içten anlatıyor ve gerçekten iyi anlatıyor. Videonun nasıl ortaya çıktığıyla ilgili hiçbir fikrim yok. Sanırım Aynen. grup terapisi sırasında Belki ortaya çıkan bir video. Eğer grup terapisine geldiyse adam gerçekten bu durumdan kurtulmak istiyor demektir ama obsesif kompulsif bozukluğu olan insanların bundan çok kolay bir şekilde kurtulamayacağını da biliyoruz çünkü ister istemez birçok şey takıntı yapıyorlar. Yani zaten takıntı yaptığı şeyler hep böyle çok güzel anlatmıyor mu ya? ya çok güzel anlatması değil. Ben izlerken şöyle bir şey düşünüyorum. Yani ben çok fazla empati yapan bir insanım. Yani Çok o zor. anlatırken İçte yaşıyorsun. ben yaşıyorum onu, tamam mı? Ve hani şöyle bir şey var. Evet, bu insanlar ilişki yaşamak istiyor. Evet, bu insanlarla ilişki yaşayabilirsiniz. Evet, aşık olabilirsiniz. Aşk çünkü kime aşık olacağınızı bilemezsiniz birden Bir de olan çok bir şey. fena Ama bir de aşık olmuş ha. şöyle bir şey var. Obsesif kompulsif bozukluğu olan bir insan bile ışığı kendisi söylüyor 3 defa, 4 kere, 100 kere en iyi ve doğru şekilde kapatmak için açıp tekrar kapatan bir insan sizinle ilişkinizi yaşarken çok fazla, çok ayrıntı şeylere takabilir. Mesela söylediği gibi. Onu mesela seni seviyorum derken hep ben dudaklarını okudum diyor. Ama son zamanlarda bana seni seviyorum derken ağzı hep düz bir çizgi halinde Her şey yapıyor. inceliyor yani takıntılı. Evet, onlar ya bu insanlar hayatta çok ince şeylere takılan insanlar ve bu insanlarla bir arada olmak, arkadaş olmak, aynı evi paylaşmak, aile bireyin bile olsa, abin kardeşin bile olsa her şeye çok dikkat etmen gerekiyor ve bir noktadan sonra senin hayatın akıp giderken kendi ritminde bu insanların hayatının akışının farklı bir ritmi var ve ayak uyduramayacaksın ve sonuçta yine üzülecek yani. Ki Evet. üzülmüş yani. Peki şöyle bir şey sorayım o zaman sana. Sonuçta kızla tanıştığı zaman kız bunun hastalığını biliyor. Evet. Sonuçta peki kız hakkında ne düşünüyorsun? Şimdi şöyle bir şey var. Bir kız için bu en başlarda mesela yine oradan örnek vereceğim. Yemek yerken diyor benim onun yüzüne bakmam gerekirken tabağımdaki sebzeli renklerine göre ayırdım. Şimdi bu başlarda çok şey gelebilir böyle. Sempatik, tatlı. İşte ona doğru öpücüğü, elveda öpücüğünü verebilmem için defalarca öptüm diyor. Başlarda bu da sempatik ve tatlı gelebilir. Ama bir noktadan sonra düşünsene bir yıllık ilişki olmuş ve sevgilin seni dur bu doğru olmadı deyip bir daha öpüyor. Dur bu doğru olmadı deyip bir daha öpüyor falan. Bir noktadan sonra şöyle tamam. Ama senin için tamam o adam için başka bir şey demek oluyor, tamam mı? Evet. O başka bir şeye takıntılı. Yani uyuşmayacaksınız. Baştan şu insanları üzmeyin lan. Ben şu an çok başka bir noktadayım ve sinirim bozuk. Yani sonuç olarak şöyle bir şey. Adamın içine giremediğine göre kız bu kadar takıntılı ya da bu kadar üzülebileceğini tahmin etmemiştir ama kızın yaptığı bence çok aptalca. Buradan kıza lanet okuyorum. Allah seni kahretsin. Yani kız aşık olmamış belli ki çünkü aşık olsa bu Hayır, tavır şöyle bir şey, takılmazdı. Muhtemelen hoşlantı. Yani Hayır, takılayım hayır. falan mı ne yani? Yok bak şu aşık olmuş olabilir. Nasıl ya bir anda bitti canım hadi bay bay mı oldu o zaman? Aşık olsa bu haline aşık olmuştur. Bunu bilerek sonuçta beraber oluyorlar. Çünkü adam bayağı bağlanmış. İşin sıkıntısı da orada işte. Adam hala unutamıyor çünkü takıntılı ekstradan onu takmış. Yani bundan Bir sonra de şunu söylemek lazım, bu videonun gerçeklik payı var mı? onu bilemem. Şu an bizim önümüze getirilen video üzerinden konuşuyoruz yani. Belki Ama bu tür insanlar var. ama tepkileri çok iyi. Ya ben izlerken sosyal medyada ilk karşıma çıktığında Ya gerçekten çok, hani bu video çok, gerçek mi mesela onu bilmiyoruz çok biz. üzüldüm. Yani mesela bir Ya filmin bu video- audition'u olabilir. Bak bu video gerçek olmayabilir. Tamam mı? Olmayabilir tabii ki Ama bu durumda olan birçok insan var. evet. Ve birçok insan aynen bu durumları yaşıyor. İlişki kurmaya çalışıyor. Ya da ailesinden sadece tek bir kişide obsesif kompulsif bozukluğu var. Zor yani. Bir Aynen de öyle. hani bu videonun yayınlandıktan sonra izledikten sonra şöyle bir düşünce de olmaya başlıyor. Tek bu hastalık değil yani başka türlü hastalıkla yaşamaya çalışan insanlar var. Bir şekilde oturup düşünüp halimize şükretmek.
Ben size kendi ailemden örnek vereyim. Benim annem kısa bir süre panik atak hastalığı geçirdi. Panik atak hastaları çok çabuk bulunduğu ortamdan sıkılabiliyor, birdenbire krizleri gelebiliyor, tünellerden geçemiyor, tek başına asansöre binemiyor. Asansör demem bile onda ayrı bir kalp çarpıntısı ve fenalaşma isteği uyandırıyor. Annem, en sevdiğim insanlardan biri. Bir noktadan sonra hayatınızı yaşarken araçla yolda gidiyorsunuz ve belli bir yere ulaşmanız için alt geçitten geçmeniz gerekiyor, yani o tüneli kullanmanız gerekiyor ve annem şey diyor, hayır oraya giremeyiz, girersek ben ölürüm. Öyle. Ve biz sağa çekip bekliyoruz. Of. Giremiyoruz, başka bir yol deniyoruz. Yani Nasıl ya? gerçekten öyle. Mesela diyelim uzun bir yola çıktınız, tamam mı? Evet. Uzun yola çıktığında tek bir şerit var, farkındaysanız. Burası tek geliş, burası da tek bir gidiş. Yani ortada böyle bariyerler var. Önünde de tünel var mesela. Tünele girecek. Ne yapıyorsunuz o anda o zaman? Uzun yola Geri geri mi gidiyorsun ya. gidiyorsunuz? Bak uzun yola gidiyorsun ya. Mesela diyelim ki Ankara yolunu seçeceksin, tamam mı? Şu an atıyorum, güzergahları bildiğimden, harita okuyabildiğimden değil. Ankara yoluna gideceğim. Ankara yolundan işte 5 kilometre sonra bir tane tünel var. Ya da işte Ankara değil, Konya üzerinden gideceksin. Oy, onu mu hesaplıyorsunuz? Aynen öyle. Hoş çile. Annem panik atak hastalığını geçirene kadar biz İstanbul'da çok katlı binada oturamıyorduk. 4 katlı bina olacak, asansörü olmayacak, yangın kapısı olacak. Birçok şey arıyorlar. Yani bu benim öz annem ve atlatana kadar canımız çıktı. Ve gerçekten canınızın bir parçası, hani sevgili bir şekilde yol veriyorsunuz, gidiyor falan ama anneni gönderemezsin. Tamam mı? tabii ki. Annen her zaman yanında olan bir şey ve hani beraber atlatmanız gerekiyor. O yüzden bunu, ki panik atak bu obsesifliğin yanında çok 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 daha rahat bir hastalık gibi kalıyor yani. Haklısın. Ya sonuç Ya olarak çok zor. sonuç olarak böyle insanların kendi kişisel hayatları çok zor. Ona göre davranmak lazım. Ya Kısacası başlangıçta etkileyici. size her şey sempatik gelebilir ama çevrenizdeki insanlar sırf size sempatik geldiği için onlarla sağlam bağlar kurup ondan sonra da ben sıkıldım ya artık görüşmeyelim, bence çok ucuz bir şey. Yapmayın bunu çünkü hayatını harcıyorsun. Neyse arkadaşlar, umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Beğenmeseniz de umurumda değil, şu an çok sinirliyim. Çok sinirlendi. İçi çok dolu bu konuda. Her neyse, aşağı yorum bırakmayı, bu konu hakkında ne düşündüğünüzü bizimle paylaşın. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone değilseniz abone olmayı da unutmayın. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.